Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufkadan süt ve sodanın içerisine dinlendirerek yaptığım çok lezzetli börek tarifim var. Yarınki videomda ise çok güzel bir el açması börek tarifim var. İnce teknikleriyle sizlere bu tarifi anlatıyor olacağım. Mutlaka bu tarifi izleyin. Sizleri daha fazla bekletmeden bugünkü börek tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 5 adet hazır yufka kullandım. Yufkanın bir tanesini alıyorum, tezgahın üzerine açıyorum. Açmış olduğum yufkayı ikiye katlayarak parmaklarımla iz yapıyorum. Keseceğim yeri işaretliyorum. Rulet yardımıyla işaretlemiş olduğum bölümü kesiyorum. Kesmiş olduğum iki parçayı üst üste koyuyorum. Bunu da ikiye katlıyorum. Keseceğim yeri elimle bastırarak işaretliyorum. O kısmı da tekrar kesiyorum. Kesmiş olduğum parçaları üst üste koyduktan sonra yine işaretleme yaparak tekrar kesiyorum. Yufkaların hepsini üçgen olacak şekilde kestim. Aralarını yağlamak için 100 gram tereyağını erittim. İçerisine 1 çay bardağı zeytinyağını koyuyorum. İsterseniz sizler bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Daha sonra güzelce karıştırıyorum. Kesmiş olduğum yufkanın bir tanesini alıp tezgahın üzerine seriyorum. Yufkanın arasına tereyağı ve zeytinyağı karışımından koyuyorum. Fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. Daha sonra ikinci parçayı alıyorum, katlayarak birinci yufkanın üzerine koyuyorum. İkinci yufkayı da yağlıyorum. İç harcı olarak 150 gram beyaz peynir kullandım. Bir kaşık alıyorum, yufkanın tam uç kısmına bırakıyorum. Peyniri uç kısmına elimle yayıyorum. Yufkanın iki tarafını içeriye katlıyorum, uç kısmından başlayarak sarıyorum. Yufkaya kalem böreği şeklini veriyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Yapmış olduğumuz bu teknikle gerçekten böreğimiz çok güzel oluyor. Sizlere bir de pratik bir yöntem göstermek istiyorum. İkinci yufkayı kenarda katladıktan sonra birincinin ucuna koyuyorum ve pratik bir şekilde üzerine bırakıyorum. Daha sonra ikinci yufkanın da arasını yağlıyorum. Uç kısmına peynirli iç harcından koyuyorum. Ben bu böreği peynirle yaptım. Sizler dilerseniz kıymalı ya da patatesli yapabilirsiniz. İki kenarını da katladıktan sonra ucundan başlayarak kalem böreği şeklinde sarıyorum. Bütün yufkaların hepsini bu şekilde yaparak hazırlayacağım. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın.
Yufkaların hepsini kalem böreği şeklinde sardım. Genişçe bir borcam alıyorum, sarmış olduğum börekleri içerisine koyuyorum. Bu tarifimde 1 şişe soda, 1 su bardağı süt kullandım. İlk olarak 1 şişe sodayı böreklerin üzerine döküyorum. Daha sonra 1 su bardağı soğuk sütü de böreklerin üzerine döküyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 ml. Böreklerimizi 10 dakika boyunca bu şekilde bekletiyoruz. 10 dakikanın sonunda börekleri ters çeviriyorum. Tekrar 10 dakika boyunca da bu şekilde bekleteceğim. Toplamda süt ve sodanın içerisinde 20 dakika boyunca böreklerimizi dinlendirmiş olduk. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Tarifimde 2 adet yumurta sarısı kullandım. Yumurta sarısını güzelce çırpıyorum, böreklerin üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımızda 180 derece alt üst ayarı açtık, böreklerimizi sıcak fırına koyacağız. Yumurta sarısı sürmüş olduğum böreklerin üzerine susam serpiştiriyorum. Daha sonra biraz da çörek otu serpiştiriyorum. Hazırlamış olduğum börekleri sıcak fırına koyuyorum. Yarım saat boyunca bu şekilde pişireceğiz. Yarım saatin sonunda böreklerimiz nar gibi kızardı. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Her zaman söylediğim gibi aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Altı üstü nar gibi kızarmış harika lezzetli böreklerimiz oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.